Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda 200.000 aboneye özel bu güzel hırkanın yapımını anlatıyorum. Bugüne kadar kanalıma abone olup her videoma yorum, beğeni yapıp bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Desteğiniz her zaman benim için çok değerli. Şimdi modelin detaylarına geçelim. Sayıları 2 yaşa uygun model için 3 yumak ip temin ederek başlıyoruz. 6 adet düğme gerekli. 4 adet de bu şekilde orta boy inci. Tığ numaram 3, şiş numaram 3,5. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Sonrasında roba, ardından kollar ve beden kısmını örüp tamamlıyoruz. Diğer yaşlara nasıl uygulayabiliriz? Kısaca anlatmak istiyorum. Yaka ve roba başlangıç sayılarını 3 yaşa kadar kullanabiliriz. 1 yaş için öreceksek 2 artırma sırası eksik yapalım. Yine koldaki haroşayı da 4 haroşa çizgisi eksik yapalım. Beden kısmında da aynı şekilde. Dilerseniz buradaki ve beden kısmındaki model sıra sayıları aynı kalabilir. 3 yaş için de yine tam tersini isteyeceğim. Roba artırmasını 2 artırma sırası daha fazla yapalım. Buradaki haroşa sayımızı da yine 4 haroşa çizgisi fazla, beden kısmındaki haroşa çizgi sayısını da yine 4 sıra fazla yapalım. Bu kez 3 yaş için model kısmına da 2 model sırası ekleyebiliriz. Hem kollara hem de beden kısmına. Bu şekilde diğer yaşlara da örebiliriz arkadaşlar. Şöyle modelimizin arka kısmı da bu şekilde. Çok hoş bir model. 2 yaş için ölçülerine de bakalım. Farklı bir ip kullanacaksanız şöyle tam ense kısmından tutuyorum. 41 santim boy. Burada artırma olduğu için bu kısmı baz almıyorum. Sadece buradaki kısımdan, bel kısmından ölçüyorum. En olarak 28 santim. Yakadan roba 12 santim. Kol altından 25 santim. Genişliği 11 santim. Yaka genişliğine de bakalım. 12 santimde yaka genişliğimiz. Ölçüler de bu şekildeydi. Yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikle bebe yünü kullanıyorum. Renk numarası 43. Şiş numaram 3,5. Klasik ilmek atma tekniği ile şişimize çok sıkı olmayacak şekilde 100 ilmek atalım. Yüz ilmek attım. Son olarak ipimi bağlayıp sabitledim. Arka yüzden ters örerek başlıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örelim. Sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geçelim. 3 sıra örmüş oldum. Hatta ilmek attığımız sırayla birlikte sayarsak 1, 2, 3, 4 sıramız oluştu. Ajur sıramıza geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ardından bir doluyorum. Bir kesiyorum. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Bir dola, bir kes şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ettim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Ardından ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters, tekrar ön yüzde bir sıra düz örüp bu kısımda, yani ajur yaptığımız sıradan sonra 4 sıraya tamamlayalım. Ajur sırasından sonra 4 sıra ördüm. Şöyle son sıramı ön yüzde örmüştüm. Arka yüzde 2'ye katlayıp bu kısmı birleştirerek öreceğiz. Şişten bir ilmek alıyorum. Diğer şişimi ilmeğe geçireceğim. Almış olduğum ilmeği de tekrar şişe alıyorum ve burada ikisini birlikte ters örerek birleştirmiş oluyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle bakın, şu kısımlardan ilmekleri alacağız. Yakından göstermek istiyorum. İlmek attığımız kısım. İlk önce buradan bir ilmek alıyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğimi alıp şişe geçiriyorum. Aldığım ilmeği de tekrar şişe alıp ikisini birlikte ters örüyorum. Şöyle bakın, bu kısımdan ilmek alıyoruz. Bir ilmek aldım. Ardından buradaki ilmeğimi şişime aldım. Öncesindeki ilmeğimi de tekrar şişe aldım ve ikisini birlikte ördüm. Şöyle şu kısımdan ilk önce ilmeğimi alıyorum. Ardından buradan sıradaki ilmeği şişe aldım ve ikisini birlikte ters ördüm. Bir ilmek alıyoruz. Ardından buradaki ilmeğimizi alıp şişimize aktarıyoruz. Diğer ilmek ile birlikte ikisini ters örüyoruz. Bir ilmek alıyorum. Aldığım ilmeği de tekrar aktardım ve ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde tamamlayalım. Tüm ilmekleri tamamladım. Şimdi buradan ön yüze geçtim. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de yine aynı şekilde bir sıra düz örüyoruz. Haroşa örgümüzü başlatmış oluyoruz. Ben haroşayı düzden ördüğüm için arka yüzde düz ördüğümde ön yüzde ilk haroşa çizgim belirgin olacak. Şimdi söylediğim gibi bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra yine tekrar düz örelim. Ön yüzdeyim. İlk haroşa çizgim oluştu. Örmeye başlayalım. Sıra sonunda 17 ilmek kalana kadar haroşa örüyoruz. Örgümüzün devamında da haroşa örerek yaka kısmını oluşturuyoruz. Sıra sonunda 17 ilmeğim kaldı. Şimdi örgümü bu kısımdan çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek devam ediyorum. Bu kez sıra sonunda 18 ilmeğimiz kalacak.
Sıranın sonunda 18 ilmeğim kaldı. Şimdi ilmek kesmeye başlıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için düz örerek kesiyoruz. 2 keseceğiz. Şöyle ilmeklerimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte düz örerek kestim. Ardından yine aynı şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Buradan örgümü çeviriyorum. Sonki ilmeğimi örmeden şişime aktardım. Sıra sonuna doğru gelelim. Ön yüzde sıranın sonuna doğru geldim. Şöyle bir ilmeğim bu orta kısımda kaldı. Bu kısımda 17 ilmeğim var. Şöyle ipimi öne aldım. Bir ilmek de bu 17 ilmekten ekledim. İkisini birlikte ters örerek kestim. Ardından bir kez daha ilmek kesiyorum. Burada da 2 ilmek kesmiş oldum. Örgümü arka yüze çevirdim. Sonki ilmeğimi yine örmeden aktardım. Ardından diğer kesme işlemi yaptığımız yere kadar örüyorum. Arka yüzde kesme işlemi yaptığım yere geldim. Bu kısım, yani oluşan boşluk, kesme işlemini yaptığımız kısım. Bu taraftaki ilmeklerden sırayla kesiyoruz. Bir ilmeğim kala geldim. Bu ilmeği de kullanarak buradaki ilmeklerden kesiyoruz. Bunu düz örerek yapacağız. Şöyle ilmeğimi şişime aldım. Diğerinin yönünü çevirdim ve ikisini birlikte örerek kestim. Sıradaki ilmeği de aynı şekilde yönünü çevirdim. İlmeği tekrar sol şişe aldım ve ikisini birlikte örerek kestim. Burada da 2 ilmek kesmiş oldum. Bu şekilde ikişer ikişer devam edeceğiz ta ki her iki tarafta 10'ar ilmeğimiz kalana kadar. Kesme yaptığımız ilmeğimizi örmeden şişimize aktardık. Ardından orta kısımdaki ilmeklerimizi örerek diğer kesme işlemi yaptığımız kısma gelelim. Ön yüzde ilmek kesme işlemi yaptığımız kısma geldim. Şöyle burada bir ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örerek keseceğiz. İpimiz önde. Bir ilmek yandan aldım ve ikisini birlikte ters örerek kestim. Şimdi tekrar bu ilmeğimi şişime alıyorum. Buradan bir ilmek ekliyorum ve ikisini birlikte kestim. Örgümüzü çeviriyoruz. Ve arka yüzde ilmek kestiğimiz yere gelelim. Arka yüzde ilmek kestiğimiz kısımdayım. Kalan bir ilmeğim ve buradan bir ilmek ekledim. Birlikte örerek kestim. Yine aynı şekilde ilmeğin yönünü çevirdim. İlmeği tekrar şişime aldım ve bir ilmek daha kestim. 10 ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzde diğer kısma gelelim. Ön yüzde ilmek kestiğim kısımdayım. İpimi öne alıyorum. Bir ilmeğim kaldı orta kısımda. Yandan bir ilmek alarak bir kestim. Tekrar şişe aldım. İkinci defa kestim. Şöyle bakıyorum, 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzü örüyorum. Arka yüzde ilmek kestiğim kısımdayız. Şimdi artık birer ilmek keserek devam edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde. Ta ki her iki uçta 4 ilmeğimiz kalana kadar. Buradan bir ilmeğin yönünü çevirdim ve yine bir ilmek kestim. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzde diğer kısma geçiyorum.
Sıra sonuna geldim. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğin ve yandan bir ilmek ekledim. İkisini birlikte ters örerek kestim. Ön yüzde yandan bir ilmek ekleyerek ters örerek kesiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde bir ilmek ekleyip düz örerek kesiyoruz. Ta ki her iki uçta 4'er ilmeğimiz kalana kadar. Her iki uçta 4'er ilmeğim kalana kadar kesme işlemine devam ettim. Şöyle son olarak da arka yüze geçtim. Arka yüzü ördüm ve sıranın sonundayım. Kesme işlemi yaptığım ilmeğim bu. Bu kez ikişer ikişer keserek bu kısmı tamamlıyor olacağız. Öncesinde 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ardından üçünü birlikte örerek kestim. Örgümü çeviriyorum. Kesme yaptığım ilmeğimi şişime aktardım. Diğer uca gelelim. Ön yüzde sıranın sonundayım. Kesme işlemi yaptığımız ilmek ve bu kenardan 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Örgümü çevirdim. Örerek devam ediyorum. Kalan 3 ilmeği de yine birlikte örerek kesiyorum. Bu kısmı tamamladım. Şimdi diğer uca geliyorum. Yine aynı şekilde bu kez ters örerek üçünü birlikte kesiyorum. Sıra sonunda 3 ilmeği de birlikte ters örerek kestim. Kesme işlemimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi arka yüzü örelim, ön yüze geçelim. Yakayı tamamlamış olduk. Şişimizde 56 ilmeğimiz kaldı. Şöyle bakalım kaç haroşa çizgisi örmüşüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 haroşa çizgisi boyunca da yakamız oluşmuş oldu. Şimdi roba kısmına geçiyoruz. Örgümüze devam ediyoruz. Şimdi öreceğimiz bu sırada her iki uçta ilmek artırması yapacağız ve düğme bantlarını kurmuş olacağız bu şekilde. Örgümün ön yüzündeyim. Sonki ilmeğimizden ilmek çıkararak bu şekilde ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Toplamda 8 ilmek çıkaracağız. Bu ilkiydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son olarak 8. Bu ilmeklerimizi haroşa örerek geliyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Aynı işlemi diğer uçta da yapacağız. Sırayı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine bu kenarda da 8 ilmek çıkaralım. Bak, 8 ilmek çıkardım. İlmeklerimi haroşa örerek geliyorum. Şöyle 7 ilmeğimi haroşa ördüm. 8. ilmeğimi ters örüyorum. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü bu yakanın arka kısmı. Yakanın arka yüzü modelimizin ön yüzü olacak. Şöyle yakayı katladığımızda biliyorsunuz ki bu kısım ön yüz oluyor. Şöyle.
Bu yüzden burası ön yüz. Haroşa örerek diğer uçtaki 8 ilmeğe gelelim. Artırdığımız 8 ilmeğe geldim. 8 ilmeğin ilkini ters örüyorum. Kalan 7 ilmeği de haroşa örüyorum. Her ön yüzde bu 8 ilmeğin bu kısmında, yani bu tarafa geldiğimizde sol tarafa ilkini ters örüyoruz. 7 ilmeği haroşa örüyoruz. Sıranın başında da 7 ilmeğimizi haroşa, 8.'yi ters örüyoruz. Arka yüze geldiğimde ise 7 ilmeği haroşa örüyorum. 8.'yi de düz. Şöyle bakın, bu düz ilmeğimiz, düz ördüm. Diğer uca gelince de şöyle bakın, düz ilmeğimiz, bunu düz, kalan 7'yi de haroşa örüyoruz. Sırayı tamamladım. Şöyle örgümün ön yüzüne çevirdim. Burada bir karışıklık olmasın, sürekli kendinize hatırlatın. Yakanın arka yüzü örgümüzün devamının ön yüzü olacak. Şöyle ipimi arkaya atıyorum. Sıra başlarında her zaman ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde kenarda düzgün bir görüntü elde ediyorum. 7 ilmek haroşa ördüm. 8. ilmeğim ters. Orta kısımdaki ilmeklerim haroşa örülerek devam ediyor. Bu kısma da geldiğimde 8 ilmeğin ilki ters, kalan 7 ilmeği de haroşa. Sırayı tamamladım. Şöyle örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada da yine 7 ilmeğim haroşa, 8. ilmeğim düz. Diğer uca geldiğimde de yine 8 ilmeğin ilki düz, kalan 7'si haroşa. Bu sırayı da tamamlayalım. Arka yüzü ördükten sonra ön yüze geçtim. Yine sıra başında 7 ilmeğimi haroşa, 1 ilmeğimi de ters ördüm. Orta kısımda haroşa örerek sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilk düğme iliğimizi açıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm. 1 doluyorum. Ardından 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde ilk iliğimizi açmış olduk. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle doladığım ilmekte haroşa, bu kısımdaki 7 ilmeğim haroşa oldu. 1 ilmeğim de düz. Sıra sonunda yine düz ilmeğimizi düz, kalan haroşa ilmeklerimizi haroşa örelim. Ön yüze geçtiğimizde yine 7 ilmek haroşa, bu kısımdaki birer ilmeğimiz de ters örülecek. Şöyle bir bakalım. 2 haroşa çizgimiz oluşmuş ön yüzde. Bu kısmı toplamda 5 haroşa çizgisine tamamlayalım. Bu kısmı 5 haroşa çizgisine tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün ön yüzündeyim. Orta kısımda 10 tane ilmek artıracağız. Şöyle düğme bantlarını örelim. Düğme bandını örelim. Bir ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi 6 ilmek örüyorum. Şöyle şu şekilde parmağıma doladım. Çapraz bir şekilde
gizli artırma yaptım. Yine 6 ilmek örüyorum. 6 ilmekte bir artırmamı yapıyorum. Onuncu ilmeğimi de artırdım. 6 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Ters ilmeğim ve düğme bandını örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde artırdığımız ilmeklere geliyoruz. Artırdığımız ilmeği yandan çapraz bir şekilde şişimize geçiriyoruz ve haroşa örüyoruz. Tekrar göstereyim. Sırayı tamamlayalım. Ön yüz değil, şişimizde toplamda 92 ilmeğimiz oldu. Öreceğimiz bu sırada robanın kurulumuna başlıyoruz. Düğme bandından başlayarak 17 ilmek örüyoruz. Sekiz ilmekten oluşan bu düğme bantları modelin bitimine kadar aynı şekilde devam edecek. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmeği ön ayrım için ördüm. Şu şekilde parmağımızı sararak çapraz bir şekilde gizli artırma yaptık. 2 ilmek artırma ilmeklerini ördüm ve diğer yanından artırdım. Her ön yüzde bu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapıyoruz. Kol ayrımı için 11 ilmek örüyorum. İlmek ördüm. Artırıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm ve diğer yanından artırdım. Arka ayrım içinde 28 ilmek örelim. ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmekten oluşan artırma kısmını ördüm ve diğer yanından artırdım. Kol ayrımı için 11 ilmek örelim. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan 17 ilmeğimizi örelim. Düğme bandını örelim.
Şöyle artırma kısmına geldim. Artırmış olduğumuz ilmekleri yine çapraz örüyoruz. İyice anlaşılır olsun diye artırma sırasını birlikte tekrarlayalım. Şöyle örerek artırma kısmına geliyorum ön yüzde. Bu kez 18 ilmek ördüm. Bir önceki sırada artırdığımız için. Şöyle artırmamı yapıyorum. 2 ilmek artırma kısmındaki ilmeklerimi ördüm ve diğer yanından artırdım. Şöyle şu kısımları dilerseniz birer işaret takın. Kol ayrımı için de 13 ilmek örüyoruz. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Arka ayrım için 30 ilmek örelim. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki 13 ilmeği örüyorum. Artırmamı yaptım. 2 artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırdım. Kalan 18 ilmeğimi ön ayrım için örüyorum. Arka yüze geçtiğimizde orta kısımdaki tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Düğme bandında da 7 ilmeğimiz haroşa, 8. ilmeğimiz düz. Ön yüze geçtiğimizde de yine her artırma kısmındaki bu 2 ilmeğin sağından ve solundan birer artırma yapıyoruz. 12 haroşa çizgimiz oluşunca da ikinci iliğimizi açalım. Sonrasında da 12 haroşa sırasında bir ilikleri açmaya devam edelim. Roba kısmını ilerletelim. Roba kısmını tamamladım. Şöyle birlikte kaç defa artırmışım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son olarak arka yüzü örüp geldim. Bu kısımda da kaç haroşa çizgimiz oluşmuş bunu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Modelimizin kollarının yapımına geçiyoruz. Artırma kısmına kadar ön yüzde örelim. Artırma kısmındaki bu 2 ilmeğin birini ön ayrıma ekliyoruz. Diğerini de kol ayrımına bırakıyoruz. Buradan itibaren sadece koldaki ilmekleri artırma kısmına kadar örelim. ...52 ilmek ördüm. Buradaki 2 artırma ilmeğinin birini de kola ekliyoruz. Diğerini de arka ayrıma bıraktık. Şimdi bu kısımdan dönüyorum. Sadece koldaki ilmeklerimi örüyorum. Şöyle baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer artırma kısmına kadar gelelim. 53 ilmeği örerek geldim. Yine bu kısımdan ön yüze çevirdim örgümü. Buradan itibaren bu kısma kadar örüyoruz 53 ilmeği. Buraya da geldiğimizde yine örgümüzü arka yüze çevirip sadece kol ayrımındaki bu 53 ilmeği 23 haroşa çizgisi olana kadar örelim. 23 haroşa çizgisi boyunca ördüm. Ön yüzdeyim. Bu sırada ilmek artırmamızı yapıyoruz. Artırmamızı şu şekilde yapıyoruz. 1 2 ilmek örüp artırıyoruz. 1 3 ilmek örüp artırıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Birinci artırmam,
Bu kez 2 ilmek ördük. İkinci kez artırdık. 3 ilmek örüyorum. Üçüncü defa artırdım. 2 ilmek, 4, 3 ilmek, 5, 2 ilmek, 6, 3 ilmek, 7, 2 ilmek, 8, 3 ilmek, 9, 2 ilmek, 10, 3 ilmek, 11, 2 ilmek, 12, 3 ilmek, 13, 2 ilmek, 14, 3 ilmek, 15, 2 ilmek, 16, 3 ilmek, 17, 2 ilmek, 18, 3 ilmek, 19, 2 ilmek, 20, 3 ilmek, 21 ve kenar ilmeğimi örüyorum. 21 ilmek artırmış olduk. Örgümü arka yüze çevirdim. Tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artırmış olduğum ilmekleri de yine çapraz bir şekilde şişimi geçirip haroşa örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. ...53 olan ilmek sayımızı 74'e çıkardık. Öreceğimiz bu sırada ajur çalışmamızı yapıyoruz bağcık için. Şöyle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından bir ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek kesiyorum. Şöyle 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek kestim. Arada 2 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Şöyle bir ilmek kesiyorum. Arada 2 ilmek, bir dola, bir kes. 2 ilmek, bir dola, bir kes şeklinde ilerliyoruz. Sıra sonunda kalan 2 ilmeğimi de örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Şöyle ipimi arkaya atıp ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Ön yüze geçtim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz karnabahar modeli. 18 ve 18'in katları üzerinden kuruyoruz. Başlayalım. Şöyle ipimi öne alıyorum. Sıra başında ve bu ilk ilmeğimi de örmeden alıyorum. Sıra başlarında bu şekilde yapalım. Çünkü bu kenar tırtıklarımız var. Haroşa kısımda aynı şekilde bu kısımda da tırtıkları oluşturup dikiş kısmında kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi başta 3 ilmek kesiyoruz modelimizde. 1 2 3 3 ilmek kestik. Bir dolayıp bir örerek de 6 ilmek artırıyoruz. 1 2 3 4
5, 6. 6 ilmek de artırdık. Bu kez 6 ilmek kesiyoruz. Sadece başta ve sonda bu şekilde 3 ilmek keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kestik. Şimdi 6 ilmek artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek dolayarak artırdık. 6 ilmek kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar 6 ilmek dolayarak artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek keselim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek artıralım. 1 doladık, 1 ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 3 ilmek kesiyorum. Başta olduğu gibi 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlk kurulumu bu şekilde yapmış oldum. Örgümü arka yüzüne çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde bir sıra haroşa örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi arka yüzde düz örelim. Ön yüzdeyim. Bakın bu şekilde bir ters sıramız ön yüzde oluştu. Şimdi tüm ilmekleri ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Bakın modelimiz bu şekilde görünüyor. İlk model kurulumunu yaptığımız sıradan sonra 3 sıramız oluştu. Arka yüzde bir sıra düz örmüştük. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters. Şimdi modelin tek püf noktası kaydırma yapmadan aynı şekilde ilerliyoruz. Buna dikkat edelim. Kesme yaptığımız kısım aynı şekilde sayılarıyla keselim. Arttırdığımız kısmı da aynı şekilde sayılarıyla artıralım. Şöyle sadece bu kısımda ipimi öne alıp sonra tekrar arkaya atıyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek kesiyorum. 1, 2, 3. Sonrasında bir dolayıp bir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa doladım. 6 kez kesiyorum. Altı defa kestim. Tekrar 6 kez dolayarak örüyorum. Altı defa kesiyorum. Altı defa dolayarak örüyorum.
Tekrar 6 kez kesiyorum. Altı kez dolayarak örüyorum. Ve son olarak 3 kez kesiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum ve ikinci kurulumu da yaptım. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi bir sıra düz örüyoruz. Ön yüze geçtiğimizde de yine bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters. Ön yüze geçtiğimizde aynı şekilde modelimizi tekrarlayarak devam edelim. Kol ucundaki örgümü tamamladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa tekrarlamış oldum. Son olarak arka yüzde ördüğümüz düz sırayı örüp ön yüze geçtim. Şimdi kol ucuna 2 sıra daha ekleyeceğiz. Bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde de bir sıra tekrar düz öreceğiz. Ve ilmeklerimizi ön yüzde kapatıyor olacağız. İki sırayı örüp tamamladım. Kol ucunda 2 haroşa çizgimiz bu şekilde oluşmuş oldu. İlmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bir örüyorum, bir öncekini üzerinden atlatıyorum. İlmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapattım. Bakın kol ucumuzda bu şekilde çok güzel görünüyor. Bu kısım örgümüzün ön yüzü. Ön yüzünden ikiye katlıyoruz. Dilerseniz bu kısmı dikerek de birleştirebilirsiniz veya benim gibi tığ ile de birleştirebilirsiniz. Şöyle kol ucundan tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum ve bu kısımdan geçiriyorum. Burada bir zincir ile sabitledim. Ardından bu kenar kısımdaki tırtıklardan karşılıklı tığımı geçirerek ilmek alıyorum. Sonra da tığdaki ilmek ile birlikte ikisini örüyorum tek seferde. Bakın karşılıklı tırtıklara tığımı geçirdim. İlmeğimi tığdaki ilmekten de geçirdim. Tığdaki ilmeğimizi buradaki mesafe boyunca uzatalım. Çok sıkı örmeyelim, kasma yapar. Şöyle tırtığa karşılıklı tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım ve üçünü birlikte ördüm. Şöyle tekrar buradaki tırtığa geçirdim. Karşıdaki tırtığa hepsini birlikte ördüm. Kol altına kadar bu kısmı tamamlayalım. Bu kısmı tamamladım. Şöyle buradan birleştirme yaptığım ilmeği de şişime alıyorum. Kolumu çevirdim. Bakın düzgün bir görüntü elde ettik. Şimdi bu kısımdan arka ayrımı örerek diğer kola gelelim. Arka ayrımı örerek artırma kısmına geldim. Artırma kısmındaki iki ilmeğin birini arka ayrıma bıraktım, diğerini de kola bırakıyorum ve koldaki ilmeklerimi örerek diğer artırma kısmına geliyorum. Artırma kısmına geldim. Yine buradaki iki ilmeğin birini kol ayrımına, diğerini de ön ayrıma bıraktım ve bu kısımdan
geri dönüyorum. Sadece kol ayrımındaki bu ilmeklerimizi devam ettiriyoruz. Diğer kolda yaptığımız tüm işlemleri tekrarlayarak bu kolu da tamamlayalım. Diğer kolu da aynı şekilde örüp tamamladım. Son olarak da kalan ön ayrımı örüp sırayı da tamamlamış oldum. Arka yüze geçtim. Bir sıra örüp tekrar ön yüzdeyim. Beden kısmına haroşa örerek devam ediyoruz. Ön yüzde yine düğme bandımız aynı örülüyor. Bir ters 7 haroşa. Burada da yine 7 haroşa bir ters. 12 haroşa çizgisinde bir de iliklerimizi açarak devam ediyoruz. Örgümü ilerlettim. Beden kısmını 13 haroşa çizgisi boyunca ördüm. Ön yüzdeyim. Beden kısmı için 49 ilmek artırıyoruz öreceğimiz bu sırada. Artırma şeklimizde şöyle 3 ilmek örüp 1 artırıyoruz. Tekrar 3 ilmek örüp 1 artırıyoruz. Ardından 2 ilmek örüp 1 artırıyoruz. 3 ilmek örüp 1 artırıyoruz. 3 ilmek örüp 1 artırıyoruz. Ardından 2 ilmek örüp 1 artırıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimiz denk düşüyor. Ters ilmeğimi ördüm. Ters ilmekten sonra bir ilmek daha örüyorum. Artırmamı yaptım. 3 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Tekrar 3 ilmek. Artırmamı yaptım. Bu kez 2 ilmek. Artırmamı yaptım. 3 ilmek. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmek. Artırma yaptım. 2 ilmek. Artırmamı yaptım. Bu şekilde devam edelim. 3 3 2 şeklinde artırmalarımızı yapalım. Bir ilmeğim kaldı. 49. ilmeğimi artırdım. Bunu da örüyorum. Ters ilmeğim ve düğme bandını örüp arka yüze geçiyorum. Düğme bandını ördüm. Artırdığımız ilmekleri de yine haroşa örüyoruz arka yüzde. Bu sırayı da tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şişimde toplamda 196 ilmeğim var. Model kurulumundan önce bir sıra ajur çalışmamız olmuştu bağcık için. Bu kısımda da aynı şekilde bağcık için ajur çalışmamız olacak. Düğme bandını örelim. Hemen bu kısımdan başlayabiliriz. Bir doluyoruz. Şöyle. Bir kestik. Ardından 2 ilmek örüyoruz. Bir dola. Bir kez. 2 ilmek. Bir dola. Bir kez. Arada 2 ilmek örüyoruz düz. Ardından bir doluyoruz. Bir kesiyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Şöyle son olarak doladım, bir kestim. Bu kenarda ters ilmeğime 6 ilmek kaldı. Burada bir örüyorum. Bir doladım. Şöyle bir kesiyorum. Tekrar bir ördüm. Bir doluyorum ve bir kesiyorum. Bu iki kısımda birer aralarda ilmek ördüm. Bunun nedeni de bu kısmın denk düşmesi.
Bakın bu da ters ilmeğim. Düğme bandını örelim. Arka yüze geçelim. Düğme bandımı ördüm. Şimdi orta kısımdaki ilmeklerimi diğer düğme bandına kadar ters örüyorum. Sıranın sonunda da buradaki düz ilmeğim yine düz, düğme bandımda haroşa, ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim, düğme bandını ördüm. Şimdi kol ucundaki gibi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Başta 3 defa ilmek kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek 3 ilmek kestik. Sonrasında bir dolayıp bir örerek 6 kez tekrarlıyoruz. Bir doladık, bir ördük, 2 3 4 5 6 6 defa da dolayarak ördük. Bu kez 6 defa kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 defa kestik. 6 defa dolayarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 defa dolayarak örerek 6 defa da keserek devam edelim. Son olarak 6 ilmeği dolayarak ördüm. Bu kısımda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da 1 2 3 defa örerek kestim. Düğme bandımı örüyorum. Arka yüze geçtim. Düğme bandını ördüm. Orta kısımdaki tüm ilmekleri haroşa örüyoruz. Yani bu kısımdaki işlemlerin aynısını tekrarlıyoruz. Bir farklılık yok. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Arka yüzde bir sıra düz örerek geldik. Şöyle baktığımızda ilk model sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters ördükten sonra ön yüze geçtiğimizde aynı şekilde modelimizi tekrarlıyoruz. Başta 3 defa kesiyoruz. Sonrasında dolayarak 6 ilmek örüyoruz. 6 ilmek kesiyoruz. 6 dolayıp örerek devam ediyoruz. Sıranın sonunda da yine 6 dolayıp ördükten sonra kalan 6 ilmeğimizi de 3 defada kesiyoruz. Düğme bandımızı örüp ikinci model sıramızı oluşturmuş oluyoruz. Arka yüze geçtiğimizde de tüm ilmeklerimizi orta kısımda düz örüyoruz ve bu ters çizgimiz ön yüzde bu şekilde belirgin oluyor. Sonrasında yine 2 sıra ördükten sonra ön yüzde modeli tekrarlayarak devam ediyoruz. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Beden kısmını ilerletelim. Ardından birlikte yine devam edelim. Hırkanın beden kısmını tamamladım. Kaç model sırası örmüşüm sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 defa modeli tekrarladım. Son olarak da kol ucunda yapmış olduğumuz gibi 2 haroşa çizgisini tamamlayıp ilmekleri kapattım. Toplamda 6 tane de düğme için ilik açtım. Son ilikten sonra da 7 haroşa sırası örmüşüm. Düğmelerini diktim. Kol ucu ve gördüğünüz gibi bel kısmına da bağcık yaptım. Şimdi kol ucundaki bağcığı birlikte öreceğiz. Buradaki bağcığı siz örüp her iki ucuna da birer pompon ekleyebilirsiniz veya pompon da eklemeden sadece bağcık ucuna ben bu şekilde inci ekledim. İnci ekleyerek de kullanabilirsiniz veya sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bağcıkların ölçüleri de şu şekilde. Koldaki bağcığın uzunluğu 50 santim. Bel kısmındaki bağcığın uzunluğu da 100 santim. Bağcığa başlarken ipliğimizden 1,5 metre kadar ayırıyoruz. Tığ numaram 3. Uç kısımlarda inci kullandım. Şöyle tığınızın geçmesi kolaylık olur. Şöyle ipliğimi alıyorum. Ardından burada bir sıkılama işlemi yaptım. Şöyle bir zincir daha çektim. Sıkıladım. Bu ayırmış olduğumuz ipliğimiz şöyle tığım üzerine atıyorum. Ardından tığdaki ve atmış olduğum ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ipliği attım. Tığın üzerinden ikisini birlikte ördüm. Bağcığı 50 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi yine aynı şekilde buradaki inciyi sabitleyelim. Sabitlemiş oldum. Şöyle buradan bu ipimi de sıkıladım. Şimdi bu kısımlardan tığımı geçirip ipi aralara gizleyip fazla olan kısımlarını kesiyorum. Kolu ikiye katlıyoruz. Tam bu kısımdan bağcığımızı geçirmeye başlıyoruz. Bağcığımızda modele geçmeden önce bir sıra ajur çalışmamız olmuştu bağcık için. Bu kısımdan geçiriyoruz. Şöyle başlayalım. Bağcığı geçirmiş oldum. Buradaki mesafeyi ayarlıyorum. Sonrasında bağlıyorum. Tabii ki bu bağcıkları dilediğiniz uzunluklarda yapabilirsiniz. Pomponları ben böyle bir pompon yapma aparatıyla yaptım. Siz dolayarak da parmaklarınıza yapabilirsiniz. Aynı işlem. Bir farklılık yok. Bu güzel modeli tamamlamış olduk. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak
destek verirseniz çok sevinirim. Model ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu model hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.